Adım Ayberk Çelikel. Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İz Derneği'nde projeler koordinatörü olarak görev yapıyorum. 2013 yılında önleyici ruh sağlığı hizmetlerini toplumsal barışa hizmet etme amacıyla her kesime ulaştırma hayaliyle kuruldu. Ve bu amaçla da çeşitli projelerde görev aldı. Bunu yaparken de üretilen materyaller, eğitsel kutu oyunları kullanılıyor. Projemizin adı Yan Yana, Türkiye'nin her yerinde. Hibe programının adı ise Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı Türkiye Programı. Projemiz adından anlaşılacağı gibi yan yana, yani göçmen, farklı etnik kökene mensup bireylerin, çocukların okullarda ev sahibi toplumdan bireylerle yan yana gelmesi, birlikte eğitim aldığı ortamda daha uyumlu bir ortam sahip olması, o ortamın desteklenmesi, bunun da araçlarla yapılması, pedagojik araçlarla. Programlarda akran zorbalığının önleme, travma mağduru çocukların dahil edilmesi gibi uzmanlık gerektiren başlıklar var. Bu öğretmenlerin en çok ihtiyacı olan başlıklardan birisi. Burada da biz Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak okullarda, devlet okullarında bu boşluğu gidermeyi amaçladık. 2017 ve 2018 yıllarında Yan Yana Suriyeli Sığınmacılara Psikososyal Destek Programı projesi yürütüldü. Sadece İstanbul şehrini kapsayan bu projede toplamda 4500 çocuğa geliştirdiğimiz materyaller aracılığıyla, başta kutu oyunları olmak üzere İstanbul okullarında, devlet okullarında hizmet alan rehber öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldı. Bu projenin çıktıları verimli olunca bu kez Türkiye'nin 10 şehrine yayma kararı alındı. Dolayısıyla da Yan Yana Türkiye'nin her yerinde dedik. Şehirlerimize Bursa, İzmir, Konya, Adana, Mersin, Kilis, Hatay, Antep ve Şanlıurfa şehirleri de eklendi ve toplamda 10 şehir olduk. İkinci faz 2019 Aralık ayında başladı ve 2022'nin Haziran ayında sonuçlandırmayı umuyoruz. Rehber öğretmenlerin sahada çocuklara uygulayacağı materyallerin hazırlık aşaması vardı. Bu materyaller başta psikososyal destek kitapçıkları olmak üzere ilkokul ve ortaokullar için oluşturuldu. Toplamda 10 haftayı kapsayan, içeriğinde çeşitli faaliyetlerin olduğu, bir haftasının kutu oyununun oynatılması olduğu, İlkokul kutu oyunu duygu kartları içeren, çocukların birbirlerinin duygularını anlama becerisi kazanacağı, empati yapma becerisi kazanacağı bütünleştirici bir kutu oyunu. Ek olarak ortaokullar için de aynı şekilde yine 10 haftayı kapsayan bir kitapçık oluşturuldu. Kitapçığın içinde yine bütünleştirici faaliyetler, aktiviteler mevcut. Uzmanlarımızın oldukça üzerinde uğraştığı bir kutu oyunu daha tasarlandı. Aynı Dünyada Yan Yana adlı kutu oyunu sayesinde çocuklar farklı kültürlerin, farklı duyguların, farklı dillerin sorular eşliğinde birbirlerini anlamasına destek olacağı, birbirlerini anlama becerilerini, kabiliyetlerini geliştireceği bir oyun şeklinde tasarlandı. Bunlar hem çevrim içi ortamda hem çıktı halinde okullarımıza ulaştırıldı. Aynı zamanda projeye katılmayan okullarımız da aslında ihtiyaç olanlar derneğimize ulaştığı zaman yanyana.biz web sitesinden bu araçlara ulaşabiliyor durumda. Oyunlarımız da aynı şekilde çıktı alınabiliyor. Buna ek olarak aile programı içinde yine 8 haftayı içeren, farklı kültürden gelen, farklı kültürde yetişmiş ailelerin de birbirlerinin hikayesini anlayacağı, yine onların da empati yapma becerisini arttıracak bir veli programı da tasarlandı. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü projeyi sahiplendi. Üstüne ek olarak bir de sınıf öğretmenlerinin de dahil olması yolunda bir takım geliştirici adımlar sundular bizlere. 2020'nin Nisan ayında Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü uzmanları, başta Serap Erdeğer Hanım olmak üzere protokol imzalanması aşamasında oldukça destek oldular. Protokolü aldıktan sonra 654 rehber öğretmene pandemi dolayısıyla normalde sahada verilmesi planlanan eğitimler online olarak yaklaşık 4 ayda verildi. Bu eğitimler 3 gün sürdü. 3 gün süresince rehber öğretmenlerin başta kişisel gelişimleri gözetilerek hassas gruplarla çalışma yöntemlerinden kutu oyunlarının oynatılabilirliğine kadar çeşitli başlıklarda eğitim aldılar ve bu programı aslında sahada uygulayacak hale geldiler. Toplamda 654 rehber öğretmene ulaştık. Önümüzdeki eğitim yılında da öğretmenlerimiz materyalleri kullanarak, bizden aldıkları eğitimleri de kullanarak, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nün isteği doğrultusunda sınıf öğretmenlerine de projeyi aktararak, materyalleri tanıtarak işbirliği halinde sınıflara 10 hafta boyunca uygulayacaklar. Projemizin ana hedef kitlesi çocuklar. Çocukların yan yana daha iyi bir ortamda eğitim alması, uyumlu bir ortamda, dışlanmanın olmadığı, uyumun olduğu, sosyal uyumun sağlandığı bir ortamda eğitim alması ana amacımız. Dolayısıyla hedef kitlemiz çocuklar. Çocuklara nasıl ulaşıyoruz? Proje okullarımızdaki psikolojik danışmanlar, projemiz yine ana hedef kitlelerinden onların aldığı eğitimler, programlar, araçlar çocuklara ulaşmamızı sağlıyor. Çocukların yanı sıra veliler de, yani aileler de projenin ana hedef kitlesi.
ön yargılar, dışlama bazen ailelerden de gelebiliyor. Dolayısıyla veliler, aileler de bütünleştirici aile programımız kapsamında ana hedef kitlemiz arasında yer alıyor. Projemizin bir hedefi de toplumda, genel kamuoyunda ayrımcılığın, dışlamanın azaltılmasıydı. Bunun için de veli programımızın da bir bileşeni olan kısa filmimiz var. Profesyonel bir ekip tarafından çekilen kısa film aslında göçmenliğe, mülteciliğe dair biraz da insanların empati yapmasını sağlayan 3 dakikalık bir film. Projemiz uygulama illerinde ve ilçelerinde psikolojik danışmanlarımız üzerinden etkileri devam edecek. Bu eğitimleri alan öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerini, branş öğretmenlerini aldıkları 3 günlük eğitimlerini aktardılar. Ve bu yaygınlaşmayı sağladı. Okullarda, her okulda aslında daha kapsayıcı, daha uyumlu bir ortam sağlamak adına sürdürülebilir etkiler bırakıldı. Ve bunu da araçlar yoluyla da sağladık. Yani oyunlarımız bir arada çocukların yan yana olduğu bir ortam için hizmet vermeye devam edecek.